Merhaba, hoş geldiniz. Bugün otomotiv mühendisi olarak başlatmış olduğumuz yayın serimizde Fatih Bey ile beraberiz. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk Sümeyye Hanım, merhabalar. Fatih Bey, bugün sizlerle araç tip onay süreci nasıl yönetilir? Bu konuyla ilgili sizlerden bilgi alacağız. İzninizle ilk sorumla başlamak istiyorum. Tabii ki buyurun. Fatih Bey, araç tip onayı tam olarak hangi durumlarda gerekir? Bununla ilgili bize kısaca bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Tip onayı bir aracın yasal olarak piyasaya sunulabilmesi ve trafiğe çıkabilmesi için gerekli olan uygunluk belgesidir. Bir araç modeli geliştirildiğinde veya teknik bir değişiklik yapıldığında tip onayının alınması gerekir. Aracın yalnızca prototipinin olacak şekilde değil, seri imalata geçildiğinde de aynı teknik özelliklerinin korunacağının garanti altına alınmasını ifade eden sürece tip onay süreci denir. Çok teşekkür ederim Fatih Bey. Peki araç tip onay sürecinde hangi aşamalardan geçiliyor, hangi aşamalardan oluşuyor? Onlarla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Tabii ki de. Tip onay süreçlerini temelde 3 başlıkta özetleyebiliriz. Planlama, testler ve doğrulama. Öncelikle aracın hangi mevzuata tabi olduğunu belirlemeliyiz ve arkasından gerekli olan tüm testlerini gerçekleştirmeliyiz. Bu test süreçlerinin doğrulaması ve belgelendirilmesi süreci içerisindeyken aynı zamanda üretim yerinin incelenmesi süreçlerinde aktif olarak birlikte çalışmalıyız. Daha sonrasında tip onay süreçlerinde bir aracın Eee, testten geçmesi olarak ifade edilir genelde tip onay süreçleri ama aynı zamanda üreticinin aynı ürünün sürekliliğindeki garanti kapsamında sürekli aynı ürünü çıkartacağının, teyit edilmesini ifade eder. Bu nedenle, üretim süreçlerini yerinde ciddi manada inceleyen ve kapsamlı bir denetim sürecinin değerlendirilmesini ifade eden kısımlardan oluşmaktadır. Teşekkür ederim Fatih Bey. Peki başvuru sırasında en kritik teknik noktalar nelerdir? Tip onay süreçlerindeki başvuru kısmında en kritik nokta teknik dosya hazırlığının doğru yapılmasıdır. Aracın mevzuatının hangisinin olduğu doğru belirlenmelidir ve burada yanlış kategori seçilirse tüm süreç başa tekrar gelir. Bu da maliyet ve sürenin uzamasına sebebiyet verir. Burada en kritik nokta üretici için pazara olan ulaşımının, erişimin geç tarihlere aksamasıdır. Tip onay genellikle testler, çok hazırlık süreçlerinden önce doğru teknik dosyanın ve doğru test süreçlerinin planlanmasıyla mümkündür. Planlanan doğru süreçlerin doğru yönetilmesi ve sahadaki uygulamalarının gerçek manada tam manasıyla kurgulandığı şekilde yapılıp yapılmadığının teyit edilmesidir. Burada üreticinin en önemli noktası biz tip onay mühendisleriyle koordineli bir şekilde çalışmasıdır. Peki Fatih Bey, süreci hızlandırmak mümkün müdür? Süreci hızlandırmak tabii ki de mümkün ama kuralları esneterek değil, süreci doğru kurgulayarak ve doğru yöneterek mümkün. Burada mevzuatın analizinin doğru yapılması gerekiyor ve teknik dosyanın eksiksiz hazırlanması gerekiyor ve ön testlerin tamamlanması gerekiyor ki süreçler açısından bu kısımlar atlanabilsin ve ek oluşabilecek maliyetlerin önüne geçilebilsin. Tip onay süreçlerinde zaman çok iyi yönetilmeli ve burada uyumsuzlukların tam manasıyla önüne geçecek şekilde proaktif yaklaşılmalı. Bugün başarılı üreticilere baktığımız zaman biz tip onay mühendislerini süreçlere tasarımın en başında regülasyonların tamamının gerekliliklerini not ederek başladıkları süreçte başarılı olabiliyorlar. Teşekkür ederiz Fatih Bey. Peki son olarak danışmanlık alınmadığında ne tür riskler oluşur? Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Tip onay süreçlerinde danışmanlık alınmadığı zaman yanlış mevzuat yorumlaması ve yanlış kategori seçimleriyle birlikte eksik teknik dosya dokümantasyonları süreci neredeyse durdurmaya getiriyor. Bu da üretici için ciddi manada pazara çıkış süresini erteliyor ve geciktiriyor. Tip onay sadece bir test süreci ya da dokümantasyonun
tamamlanmasına ibaret değil. Başından sonuna takip gerektiren ve koordineli bir şekilde sürecin yürütülmesini ifade eden bir kısım. Özellikle yeni üreticiler ürünleriyle ilgili çoğu zaman burada büyük bir karmaşayla karşı karşıya kalıyorlar. Çünkü saha deneyimleri ve bu alandaki yetkinliği itibariyle tip onay mühendislerinin danışmanlık noktasındaki katkıları göz ardı edilmemeli. Çok teşekkür ederiz Fatih Bey. Vermiş olduğunuz bilgiler ışığında yine çok güzel bir yayın gerçekleştirdik. Bu haftalık sorularımız bu şekildeydi. Bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki konumuzda haftaya görüşmek üzere diyorum. Çok Görüşmek sağ olun. üzere, teşekkür Kendinize iyi ederim. bakın. İyi Sağ olun günler. sizlerle.